Herkese merhaba, selam. Nasılsınız sevgili boğa burçları? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün Ağustos ayına özel bir tarot okuması gerçekleştiriyorum sizler için. Şimdiden harika, güzel bir Ağustos ayı olsun inşallah diyelim. Güzel niyetlerle başlayalım. Şu kart hemen kendine attı. Olsun hadi bakalım. Güneş yükselen ay burcu, boğa olanları Ağustos ayında neler bekliyor? En doğru, en gerçek sonuçları almaya niyet ediyorum. Şöyle bir bakalım, kendini atmaya pek istekliydi. İğne deliği. İğne deliği demek küçücük olayların kocaman bir hale gelmesi demektir. Yani olmaz, etmez, bize denk gelmez. Yok ya, bende öyle şans yok. Aman hiç bakmayayım ya, o beni zaten beğenmez. Zaten kazanamam. Ya ben o işe girersem kesin batarım dediğiniz, böyle daha bakın olmadan olayları çok fazla gözünüzde negatif anlamda büyütüp böyle hemen bir umutsuzluğa sürüklenen birisi var mı? Daha ortada fol yok, yumurta yok. Yani niye olumsuz düşünülüyor? İşte bu alanlarda özellikle ister iş olsun ister aşk olsun arkadaşlar. İşte ben yapamam, bebek olursa ben bakamam. Yani bal gibi bakılır açıkçası. İşte burada şunu söylüyor. Olumsuz düşünme. Böyle kendini bu kadar kasma. Kasıtlı olma. Yani bile bile sen kötüye kendini hazırlıyorsun. Hiç bunu yapma. O iğne deliğine deve nasıl sığıyorsa, bu iğne deliğinden bu koca göz nasıl görünüyorsa aynı sizin de öyle. O küçücük yerlerden, o küçücük fırsatlardan, o küçücük mutluluklardan, küçücük paralardan koca bir ev alabilirsiniz. O küçücük bir merhaba size evlilik, düğün, başka şeyler getirebilir. O küçücük bir kaydet, başvuru yap butonu size iş olarak, para olarak, başka bir şey olarak bu dönemde geri dönebilir sevgili arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde umutsuz olmayın. Bu Ağustos ayı da zaten size bir değil birden fazla olayı getiriyor. Gözlemciler ben ötesi. Gözlemciler kartı size şunu anlatmalı. Ağustos ayı için özellikle söylüyorum. Evet, sen böyle bir şeylere bakıyorsun. İşte şu insanla ben olabilir miyim? Ben bu işte bu durumda nasıl ilerlemeliyim? Ne yapabilirim? Evlatlarım, çocuklarım için bu sağlık konusunda fazla kilolarım var. Ne yapayım? Yani iş olsun, aşk olsun. Belki bir yerlere gideceksiniz. Ya ben ne yapmam gerekiyor? Ne yaparsam daha iyi olur? İşte önceki iş yerinde böyle bir durum vardı. Tamam, yeni bir iş, yeni bir ben. Yeniden kendimi ortaya koyuyorum. Bakın, dışarıdan bir gözle kendinize bakarak kendinizin de ötesine geçtiğiniz bir dönemdesiniz. Belki önceki yerde, önceki aşkta, önceki şehrinizde ya da daha önceki partnerinizin ailesiyle yanlış anlaşılmalar oldu ve ilerlemedi mi? Şimdi hayatınıza yeni birisi gelir, yeni bir iş, yeni bir şehir. Burada kendinizi yeniden anlatabilirsiniz. İstediğiniz gibi çalışamadınız mı işinize, okulunuza, başka bir şeylere? Şimdi bunları tekrardan toparlayabilmek, bu sefer dışarıdan kendine iyice bak sevgili Boğa burcu. O zaman yaptıklarınla şimdi yapacakların arasında koca bir fark var. Yani ders alınmış olabilir, bir şeyler öğrenilmiş olabilir. Belki o zaman daha küçüktünüz. Şimdi biraz daha büyümüş olabilirsiniz hani bu yeni ilişkinizde, işinizde, hayatınızda. Ve bunun sayesinde de kendinizin en iyi formuna ulaşabilmek adına yapacağınız bir şeyler var. Önceden para geldi, onu yediniz diyelim. Tekrardan para gelir. Bu sefer bunu çok daha iyi değerlendirebilirsiniz. Sürekli bakın sizi o şeyden kurtarıyor. Umutsuz düşünme, bu kadar moralini bozma. O iğne deliğinden bile sana bir kısmet gerekirse çıkar. Bunu bile sizi anlatabilen bir dizilim var şu anda ve anlaşma. Bakın dedim ya, bu kadar umutsuz olmayın. Yani kendinize en başta güvenmeniz gerekiyor. Buradaki anlaşma açık ve net bir şekilde bildiğiniz kontratlar, iş anlaşmaları, sözleşmeler bunları anlatır. Onun haricinde işte kapora verme vesaire, tabii ki bu tarz alım satımlar, iş için bir yerle anlaşma ya da işte bir yere kayıt oluyorsanız sonuçta orada bir şeyler, evraklar dolduruyorsunuz. Oraya kayıtlı olduğunuza dair bir şeyler, onun haricinde evleniyorsanız orada bir sonuçta şey imzalamıyor musunuz? Bir şeyler imzalanıyor.
Bunlar bankalar, hastaneler, buralarla ilgili anlaşmalar ki yani ülkeler arası belki bir durumunuz var. Buralarda artık bir anlaşma sağlanıyor diyebilirim. Bu bir. İkinci olarak da hani sözleşmeler vesaire olabilir. Ama aynı zamanda bir de yemin anlamı vardır. Yani biri der ki ya Allah beni şöyle yapsın, böyle yapsın. Vallahi seni seviyorum. Sana yemin ederim şöyle, sana yemin ederim ki böyle yani gibi size konuşmalar olabilir. Derseniz yani bu güvenilir mi? Yani güveni de anlatan aslında bir kart ve şu 3 tane karta bakıldığında şunu söylüyor. Sen daha önce bu insana güvendin mi? Evet güvendim ama herhangi bir sıkıntı yaşamadım. O zaman güven olayı devam edebilir. Ama hayır ben bu insana daha önce güvendim. Beni aldattı. Bir sürü yalanlar söyledi. Yani güvenme dedik ya. Daha önceki yaşanılanlardan alınan bir ders var. Kendinizi kasmayın diye söyledim. Kendini sınırlama. Bu dönemde aldığın kararlar sizin burcunuzun da size getirmiş olduğu hafif bir inat vardır. Yani ben bunu kesin öğrenirim, ben bunu kesin hallederim. Bir şey bile alacağınız zaman o markette bulamadım mı? Buna giderim. Kimisi vardır orada yoktu başka yere gitmedim der. Ama siz aradığınızı bulana kadar sürekli olarak bir nasıl diyeyim hala bir araştırma olayınız vardır ve burada hani bir inatçılık durumu olabilir. Bu inadınız size yetenek de getirir. Hani öğrenmem gerekiyor, mutlaka başarmalıyım, mutlaka kazanmalıyım olaylarını. Haliyle bunlar sizi bu Ağustos ayında özellikle yeni bir döneme taşıyor diyebilirim. Biraz daha liderlik vasfı yüklenebilir. Bir sınıf yönetimi, bir ortam yönetimi, bir proje yönetimi, bir şeylerin başına getirilme. İşte halindeki para kazanan insan der ki al ben yönetemiyorum, sen yönet, bak benim elime bu kartları verdiniz ama ben çok harcıyorum. O yüzden Boğa burcu sen bu işleri iyi biliyorsun, sen al sakın bunu bana verme gibi böyle sizden bir yardım istenebilir. Sizin bu kararlılığınızdan çok fazla faydalanmak isteyenler hem iş olsun hem aşk olsun hem özel hayatınızda olsun baya faydalanmak istenebilir. Aynı zamanda bu dönemde bir üstünlük durumunuz var. Yani diğer tüm burçların ötesinde ekstradan bir durumunuz var. Bakın ne diyor? Mutasyona uğrayan nabız baskısı. Bu şu demek, teminden beri bir değişim, bir metamorfoz tarzı bir durumdan bahsediyoruz. Ve tabii ki burada nabız baskısı dediği size karşı yapılan bir şey. Ve hani söylediğim şeyler burada benim için mesela söyleyebilmek çok kolay. Ama bunları yapabilmek dedim ya bir değişim, anlaşma, tabii ki yaşadığınız bir stres, olur olmaz soruları çok fazla hani gerçek hayata uyarladığımızda ve burada sizin evet ben bir değişim yaşayacağım iyi anlamda gidiyor, güzel de görünüyor. Bir şeyleri en azından hani aile yuvayı topluyoruz. Ama bunun arkasında sizin belki özür dilemeniz, belki başkasının gelip size özür dilemesi, aileler yeniden birleşecek, çocuklarınız varsa onların böyle çipil bakışları, yani bilemiyorum iş olur, aşk olur, aileye belki bir şey anlatıyorsunuz ya da birisi size böyle bir hüznünü anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor. Haliyle bunun bir içinizde yaşadığınız bir muhakemesi var. Haliyle bir şeyler iyiye doğru değişirken tabii ki bir fedakarlık. Belki anne babayı bırakıp iş için başka bir şehre gideceksiniz. Evlenip gideceksiniz. Ve bunun getirdiği dediğim gibi bir stres durumu az çok var. Şimdi devam ettiğim zaman sizin en büyük özelliklerinizden birisi olan durum burada görünüyor. Cömertlik. Açgözlü kısmı çok size uymuyor. O yüzden oraya geçiyorum. Açgözlülük biraz da cinsel anlamda ve eğlence anlamında olabilir. Bunlar çok fazla gündemde ve kendini önemsediyor. Dediğim gibi kendinizin en iyi formunu yaratma demeyeyim haşa, kendinizin en iyi formunu ortaya koyma çabasında olduğunuz için bu süreç size çok iyi gelebilir. Hatta diyor ya kendini önemse, kendini besle, ruhunu besle. Aynı zamanda bu dönemde sizi ilgisiyle, sevgisiyle, varlığıyla gerçekten hani ben eğlenceye aç bir insanım ve o kadar tatlı, o kadar eğlenceli, şen şakrak bir insan hayatınıza gelir ki yani gülmekten yanaklarınız ağrıyacak bir hale gelebilirsiniz. Yani hayatınızdaki eksiklikler bu dönemde giderilir.
Aynı zamanda birilerini sanki koruma altına alıyorsunuz. Bu boşanıp gelen bir kardeş, bir insan, bebek, bir çocuk. Hani bir hafta bakar mısın? Bırakacak kimsem yok. Tamam bakarım olayları olabilir. Çünkü zor durumda belki maddi belki manevi anlamda boşluğa düşmüş bir insan dediğim gibi sizin yeteneklerinizden faydalanıyor ve maddiyat olsun, maneviyat olsun. Sürekli mesela birisine ihtiyaç duyuyorsanız, sorunlarınızı halledemeyip sürekli bir başkasına söylüyorsanız ya da maddiyatınız yok, sürekli bir başkasına ihtiyaç duyuyorsanız bu dönemde kendi kendinize yetebildiğiniz bir dönemdesiniz. Her şeyi böyle bir tabana yaymışsınız. Bu tabanda aile statüsü, ailenin maddiyatı, ailenin insanlarını ya da çevremdeki insanlarla ya da onların sayesinde ben nasıl maddi statümü yukarıya taşırım. Maddiyatla alakalı çeşitli stratejiler, üst soylardan gelen, nasıl diyeyim size, böyle mal mülk miras olabilir. Onlardan gelme bir meslek öğretisi olabilir. Zamanında annelerin, babaların, dedelerin, anneanne babaannelerin yaşadığı işte diyelim ki göçmenler işte bu mübadele döneminde gitmişler, gelmişler. Bir bunların çeşitli araştırmaları söz konusu. Çünkü önceki kuşaklara da dayanan bir maddiyat olaylarını anlatan bir karttır. Artı bu dönemde aşk hayatınıza birisi dahi gelse söylemesi hoş değil ama anlamlarından bir tanesi bu. Maddiyatı sizden kat be kat iyidir. Yani ezici bir üstünlük olmasa da yani siz ayda diyelim örnek veriyorum 30 mu alıyorsunuz? O 60, 80, 100 alıyordur ya da daha fazla alıyordur. Serbest meslek mi yapıyor, başka bir şey mi yapıyor bilemem. Ama maddi açıdan belki çok kazanmıyordur ama ailesinde bir mal zenginliği vardır. Maddiyat açısından böyle bir kart. Aynı zamanda bu dönemdeki yetenekleriniz size iş olarak, kazanç olarak ya da çeşitli maddi anlamı yüksek hediyeler olarak geri dönebilir. Bu süreç içerisinde yaptığınız maddiyatla ilgili durumlara, düşüncelere dikkat edin. Mesela her zaman söylüyorum sözler sihirlidir, o sihirler de gerçekleşebilir. Hele ki sesli söylüyorsunuz ama para benim elimin kiri. Kir nasıl çıkar? 2 sabunlarsınız gider. Yani para da öyle olur. Elinize gelir, kullanırsınız. Para gitti dersiniz. Anlamazsınız bile. Yani gelenler hiç olur o paralar. O yüzden lafa dikkat edin. Dinlediğiniz şarkılar, çok önce de bu uyarıyı yapmıştım. Altınlarım gitti, paralarım gitti, borç içindeyim, yok hapse düştüm, mapushanedeyim, aç kapıyı gardiyan. Yani bunları dinlerseniz bir yerden sonra mesela borç konusunda ya ben icraya kadar gider mi acaba? Ya da evime kağıt gelir mi? Soruları, onun haricinde bir anda size çıkan vergi olayları, bir anda arabanın bir sıkıntısının olması, bilmem kaç bin lira kasko falan filan. Yani bunlarla uğraşabilirsiniz. O yüzden bakın söylediklerinize çok çok dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda bir dilek dönemi söz konusu. O yüzden de dileklerinize Ağustos ayında özellikle dikkat etmek önemli. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Çok hırslı görünüyorsunuz. Dediğim gibi bir boğa burcunun inadı vardır ama inat, hırs bir araya geldiği zaman biraz sizi bencil hale getirebilir. Yani ben yaptım, oldu, ben böyle istiyordum. Aklımda da bu vardı, tamam oldu. Başkaları yorum yapacağı zaman hayır ben zaten karar verdim, bir şey söylemenize gerek yok. Yani bir yorum yapsaydık hayır yapamazsınız, ben karar verdim böyle olacak. Tamamdır, herkes sussun. Biraz böyle bir durumunuz olabilir. Normalde biliyorum çok sabırlı, çok eğlenceli, herkesi böyle dinleyen bir tavrınız var ama bazı konularda hani bu işin uzmanı benim, siz yorum yapmayın, bana işimi mi öğretiyorsunuz gibi bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Buraya geldiğim zaman bazı verilen kararlar iptal. Az önce söylediğim şeye geliyor. Yani ben söyledim, oldu, bitti. Hiçbir şekilde kimse bir şey söyleyemez. Ben gideceğim dediysem gideceğim, kalacağım dediysem kalacağım. Kimse de beni bu kararımdan döndüremez şeklinde. Hani eğer emirlerimi bozarsanız, ben bir anlaşma yaptım, bu anlaşmayı bozarsanız işte bize bu kadar para ödemeniz gerekir gibi olaylar. Ne anlaşmalar üzerinde bu şeyleri bozduruyorsunuz ne de başka bir durum var. Ve kağıt işlerinde dediğim gibi güvenilecek insanla güvenilmeyecek insan bellidir. Maddiyat olaylarına çok çok dikkat edin ve beklenen bir maddi olay varsa ya da manevi açıdan
sizi diyelim ki birisini bekliyorsunuz, gelmediği için kendinizi ondan yoksun. O kişinin ilgisi açısından fakir mi hissediyorsunuz? Yani yok ya o insan, onun yoksunluğu, o olmadığı için hiçbir şey yapasınız gelmiyor, işsiz gibi hissediyorsunuz kendinize. Bakın normal hayattaki para kazandığınız işten bahsetmiyorum. Çünkü bir şey bekliyorsunuz. O kağıt gelmediği için hiçbir şey ben yapamıyorum ve elim kolum bağlı oturuyorum. Şimdi bu beklentilerin bir cevabı Ağustos ayında gelebilir. Yani Ağustos ayı kolektifteki birçok kişiyi, ailesini, yuvasındaki, aşk hayatındaki insanları, yuvasını hareketlendirebilir. Ve ben burada sıkıntılı bir şey görmedim. Sadece arkadaşlar işte bir sonuç geldi diyelim, para mı geldi? Ailedeki insanlar dedi ay parayla şöyle yaparız, böyle yaparız ederiz. Siz diyeceksiniz ki belki de benim zaten böyle bir fikrim var. Bu parayı hiç aranızda bölüşmeyin. Ben araba alacağım dedim. Siz hiçbir şeyler düşünmeyin yani kendinize falan filan. Yani böyle bir net tavrınız var. Ama biraz dediğim gibi sert bir mizaç da bu dönemde söz konusu. Belki de bazen böyle olmak en önemlisi. Yani çünkü kendinizi önemsediğinizi, kendi fikirlerinizin kabul edildiğinde bir yerde göstermeniz gerekiyor. Ağırlığınızı koyuyorsunuz diyelim. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.